arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bulut Teknoloji Günlerinde bugünkü konuğumuz VMware Bulut Servisleri Geliştirme Müdürü Gözde Arslan. Merhaba Gözde Hanım. Öncelikle bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Merhabalar, çok teşekkürler. Ben de beni burada ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlarımın sorularına geçmeden önce bizlere müdürlüğünüzün sorumluluğundan ve yaptığınız işlerden bahsedebilir misiniz? Tabii, ben Gözde Arslan, Bulut ve Veri Merkezi Servis Tasarım ekibinin yöneticisiyim. Biz ekip olarak Türk Telekom'un dış müşterilere sunmuş olduğu servislerin uçtan uca tasarımından sorumlu bir ekibiz aslında. Pazarlamadan gelen bize yeni servis fikirlerini hayata geçiriyoruz. Sonrasında da mevcut servislerimizde iyileştirme talepleri geldiği zaman buralardaki işte iyileştirmeleri, yeni özellik eklenmesi gibi tüm süreçleri uçtan uca takip edip müşterilerin kullanımına sunan bir ekibiz aslında. Teşekkürler. O zaman arkadaşlarımın sorularına geçiyorum izninizle. Bu servislerinde popülerliğin artmasındaki sebepler nelerdir? Bize kısaca bahsedebilir misiniz? Bulut aslında geçmişten beri hani böyle popüler olmaya çalışan ama işte olamayan bir şeydi, kavramdı hayatımızda. Fakat pandemiyle beraber çok hızlı bir şekilde insanlar bulut kullanımına geçtiler, çok popüler oldu. Özellikle işte farklı yerlerde çalışan, işte ortak paylaşım kullanmak isteyen ekipler, işte firmalar cloud'u daha çok tercih etmeye başladılar tüm dünya çapında. Zaten şu anda da işte bir cloud platformu üzerinden beraber görüntülü görüşme yapıyoruz. Ve bunu işte yine cloud tabanlı bir yerde, platformda yayınlamayı planlıyoruz. Hem aslında CAPEX tarafında maliyetlerin düşürülmesi, hem de firmaların işte operasyonel anlamda da maliyetleri düşürmesi açısından cloud daha da popüler hale geldi. Müşterilerimiz kendileri ilk baştan işte day one'dan bir yatırım yapmak yerine ihtiyaç durumunda işte kaynaklarını artırabilecekleri bir yere gelmeyi tercih ediyorlar. Bir firma açısından da çok mantıklı açıkçası. Aynı şey aslında software as a service tarafı için de geçerli. Kendi başımıza işte bir sunucu alıp üzerine uygulamayı kurup bunun maintenance'ıyla uğraşmak, işte lisanslaması vesaire işleriyle uğraşmak ya da işte upgrade ile uğraşmak yerine bunları bizim için yapan, sadece işte son kullanıcı olarak kaldığımız yerde hayatımıza devam etmek hepimize büyük kolaylık sağlıyor cloud dünyasında. Bu yüzden de gittikçe popüler olacağını düşünüyorum. Daha da popüler olacak. Kesinlikle öyle. Teşekkür ederim. Diğer sorumuza geçiyorum. Türk Telekom'un bulut teknoloji alanında müşterilere sunduğu çözümler nelerdir? Biz aslında veri merkezinden başlayarak daha sonrasında infrastructure as a olarak sonrasında da işte bulut servisleri tarafında software as a service hizmetler sağlıyoruz. Hem Ankara hem İstanbul'da müşterilere sunduğumuz veri merkezlerimiz var. Buradan colocation hizmeti alabiliyor müşterilerimiz. Bunun yanı sıra sanallaştırma, sanal sunucu, yedekleme, replikasyon, depolama gibi infrastructure as a service tarafında sunduğumuz hizmetler var. Bunun üzerine de aslında yine müşterilerimize software as a service olarak sunduğumuz mesela dijital depo kurumsal işte depolama servisimiz ya da Türk Telekom e-posta hizmeti yine kurumsal müşterilere sunduğumuz bir servis gibi software as a service servisler de sağlıyoruz müşterilerimize. Teşekkürler. Özellikle dijital depodan oldukça memnunuz. Bunun Evet. için de teşekkürlerimi sunayım. Yani pandemiyle beraber aslında dijital depo, kurumsal ve işte dijital deponun bireyseli de var aynı zamanda hayatımıza girdi. İnsanlar birbirlerine daha fazla dosya transferi yapıyorlar ya da işte ortak olarak bir dosyayı editlemek isteyebiliyorlar doğal olarak farklı lokasyonlarda olduğumuz için. O yüzden dijital depo kurumsal da bizim pandemiyle beraber hayata sunduğumuz servislerden bir tanesi. Teşekkürler. Son olarak da yeni başlayan arkadaşlarımıza ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Genel olarak aslında hani cloud nedir? İşte cloud katmanında neler var? İşte dünyadaki cloud provider'lar kimler? Bunları takip etmek. Yani aslında yeni teknolojileri yakından takip etmek, dünyayı yakından takip etmek çok önemli. Öğrenmeye açık olmak, işte araştırmak. Ya teknoloji hani sonsuz tabii ki. Her gün yeni şeyler çıkıyor hayatımıza. Hepimizin öğrenmesi gereken yeni şeyler olabiliyor. Fakat öncelikli olarak hangi alanda çalışmak isteyeceklerini belirleyip bu alanda işte uzmanlaşmaya çalışmak, belirli sertifikasyonları almaya çalışmak, işte özellikle cloud alanındaki sertifikaları, cloud düşünen arkadaşlar için
ben faydalı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Sorularınızı arkadaşlar LinkedIn ve YouTube hesaplarınızdan iletebilirsiniz. Ben Gözde Hanım'a iletiyor olacağım. Bizi takipte kalın. Çok teşekkür ederim Gözde Hanım katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.